Ve önümüzdeki dönemde de yükseliş trendi sürer mi? 3600-3700'ü görürsek evet. Ama o kadar hızlı çıktı ki. Yani altın unutmamak lazım. Yaklaşık 2011'den 2000 bakın çok önemli. Çoğu insan bilmez. Türk yatırımcısı altın para kaybettirmez diye düşünüyor ama aslında altın acayip para kaybettirdi. 2011'de 1900 dolar olan altın 2022'de 1750 dolardı. 12 yıl boyunca altın hiç kazandırmadı, bırak zarar ettirdi dolar bazı. Biz bunu niye hissetmedik? Biz TL bazı baktığımız için Ayşe teyzeler TL bazı bakıyor. Ya arttı diyor. 50 liradan 5 liraya çıktı ama dolar bazı çok zarar ettirdi. Altın o kadar sıkışmıştı ki çok güzel patladı 2 yılda. 2 yılda %100 yaptı dolar bazı. 1700 olan 3500 oldu. Altın ve gümüş ama yine de her zaman portföylerde bir miktar olması lazım. Çünkü bu bir sigorta. Çünkü yarın öbür gün biz o kadar dünyayı deliler yönetiyor ki şu anda. Gerçekten yani İsrail'deki garip bir acayip adam, Amerika'daki acayip bir adam. Bunların ne yapacakları belli değil. Bir anda böyle bir risk yaşayabiliriz. Türkiye'de de aynı şekilde kur riski yaşayabiliriz. Çünkü kur patladığında altın da patlıyor. Dolayısıyla devalüasyon olursa altından da çok güzel para kazanırsın. Dolayısıyla her zaman kötü gün altınımız olması lazım. Kötü gün gümüşümüz olması lazım. Aynen öyle. Yani benim her zaman yani Allah korusun yani borsa çöktü diyelim. Düşünsene kötü bir erken seçim kararı açıklandı. Kötü bir savaş dünyada oldu. Borsa çöktü. Ne yapacaksın? Senin o çocuğunun masrafını ödeyeceğin bir yerin olması lazım. O dönemler işte altın. En azından diyorsun bak altınım arttı. Gideyim altından bozayım da kurtarayım kendimi diyorsun. Dolayısıyla sigorta olarak her zaman bunları tutmamız lazım. Sorunuzun cevabı şu an ne ucuz kaldı? Ben ne alınır demiyorum. Ne ucuz kaldı dediğimde Türk borsası hala ucuz. Epey ucuzdu. Bu 9000 iken epey ucuzdu böyle. Bas bağırıyorduk yani bütün televizyonlarda falan. Hani bir yorumunuz çok hoşuma gitti. Sevdiğiniz, beğendiğiniz bir ayakkabı ucuzladığında koşup alıyorsunuz da beğendiğiniz bir şirketin hissesi düştüğünde. Evet. Yani o zaman şunu demiştim ya iPhone düşünce seviniyorsunuz, gidiyorsunuz, alıyorsunuz. Çanta görünce alıyorsunuz ve onların ihtiyacınız yokken alıyorsunuz ve evde 5 tane var hatta. Bazılarından öyle görüyorum yani. Geçen birine tanışmışsın. Nevresim almış 5 tane. Yok muydu dedim, indirim var diye aldım. İhtiyaç var da yoktu diyor. Yani ama Türkiye'nin en büyük holdingleri ya da büyük bankaları düştüğünde niye almıyorsunuz demiştim. Türkiye borsası hala ucuz ama tabii siyasi riskler var. Kısa vadeli düşünmemek lazım. Yani kısa vade için bir şey diyemem. Ama biraz bu Eylül ayındaki karar çok önemli. CHP ile ilgili karar yine diyorum anormal bir durum olursa orada da yani borsayı düşürür. O zaman tekrar konuşmamız gerekir. Altın ve dolarda hareket yaptırır. Ama o olmazsa faiz düşüş olursa borsanın önü açık olacak gibi gözüküyor. Ama orada da hep söylediğim bir şey var yine. Temcit pilavı gibi söylüyorum. Borsada hisse seçmeyin kardeşim. Senin seçeceğin hisse büyük ihtimalle yanlış olacak ve para kaybedeceksin. Öyle hisseler alıyor ki insanlar. Daha önce 50 kat gitmiş hisseyi alıyor. Sonra %30 kaybediyor. Ben çok kötü borsa. Borsa kötü. Borsada bak kumar oynamak isteyen kumarhane de var borsanın içinde. Yatırım yapmak isteyen yatırımcı için de yer var. Yani benim etrafımda şirket ismi vermeyeceğim. Ama bildiğiniz o bankalar, hani yolda gördüğünüz bankalar, yediğimiz gıda markaları, alan yok perakende, yani. Yok, evet yok mi? Alan yok biliyor musun? Ya bana kimse o şirketler için isim vermemek için bu kadar kasıyorum ama çünkü ceza yeriz falan diye ama yok yani Mert abi Türkiye'nin en büyük işte gıda şirketinden aldım ya da Türkiye'nin en büyük bilmem ne yok. Bizimkiler genelde böyle bilinmiyor. Ne abi o şirket kim diyorum ya haberim bile yok. Vallahi haberim yok ya. Benim bak 14 yaşından beri hatta 12-13 yaşından beri bu işin içinde bir insan olarak yok haberim yok o şirketin Türkiye'de olduğundan. Ama adam almış yeni çıkmış bir şirket. 3 masa 5 kasa. Şimdi sonra da zarar ediyoruz. Dolayısıyla bir de halka arzlarda da böyle. Halka arzlarda da tabii. O da oldu çünkü niye orada da yine gitti insanlar. O zaman da söyledim hatta yine senin programında hatırlıyor musun bilmiyorum. Şunu demiştim halka arzlar bizim Luna Park'ta biri vardı demiştim. Bakırköylüyüz biz Luna Park'ta böyle hep 1-2 el kazandırırlardı sonra babalarımızın altınlarını bozup gelirdik oraya. Halka arzda seni 5.000 lirayla sana 10.000 lira yaptırıyorlar paranı. Sen de dayanamıyorsun 1 milyon liraya sokuyorsun. Bak bunu yapmayın dedim. Orada da uyandım. Orada da dediklerim çıktı. Yani benim hani bugüne kadar bunu dedim bildim diye söylemek istemiyorum ama bu kadar basit ki çünkü bunlar hepsi tarih tekerrürden ibaret. Evet. Bunların hepsi daha önce de oldu arkadaşlar. 2000 yılında da halka arz seferberliğinde aynı şeyler başına geldi insanların. Bu borsada anlattığımız şeylerin hepsi veya piyasalarda hepsi tarihte olmuş şeyler arkadaşlar. Hiç benim Mert Başaran uydurmuyor. Dolayısıyla aynı şeyler yine olabilir. Dikkat etmek lazım. Bunun yolu nedir Simge Hanımcığım? Hisse senedi ağırlıklı, büyük bankaların BIST 100, BIST 30 ağırlıklı fonları var. Bunlar büyük holdingleri taşıyor içinde, büyük bankaları taşıyor. Bunlardan sepet yaparsanız endeks gittiğinde %25 senin de ya %23 kazanıyorsun ya %27 kazanıyorsun. En azından canın yanmıyor. Canın yanmıyor. Batma şansı yok çünkü 30 tane şirket koymuş adam, 20 tane şirket koymuş adam. Batamazsın yani. Hani istesen de batamazsın. Biri kötü gitse biri Aynen gidiyor. öyle. Aynen. Biri kötü gitse biri kurtarıyor seni. Adam onun zaten tedbirini alıyor. Ama bunu yapmamız lazım ve onlar daha iyi şirket seçiyor size göre. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Geçen baktım son 20 yılda bireysel emeklilik içindeki hisse senedi fonlarına baktım.
Doları 7'ye katlamış mesela. Düşünebiliyor musun? Çünkü iyi yönetiliyor. Sen bireysel olarak bunu öyle yönetemezsin. Sen gidiyorsun acayip hisse alıyorsun ama bunların içine de bir Aselsan'ı da koyuyor, bir MİDE koyuyor, dengeliyor. Bir sektör giderse bir sektör iyi gider diye. Dolayısıyla lütfen borsada ilgilenecekseniz hisse senedi fonlarından bir sepet oluşturun. Uzun vadeli tutun. Kafanız rahat. Uzun ama buna da dokunmayacağız değil mi? Uzun vadeli. Tabii. Mesela orada da vadem mesela benim için vade seçime kadar. Seçime kadar. Vadeyi de söylüyorum. Seçime kadar tutacağın parayla gireceksin buna. Çünkü seçime kadar senaryom şu benim. Faizleri düşürecekler. Borsaları coşturacaklar. Senin aldığın şey de seçime kadar yukarı çıkacak. Seçime yüksek bir borsayla girerlerse de sen de güzel para kazanmış olacaksın. Buna bet edeceksin. Evet. Bunun riskine gireceksin. Ama her zaman bir şirkete ortak olduğunu unutmayacaksın. Dolayısıyla kar ve zarar kardeştir. Yani zarar yok diye bir şey yok arkadaşlar. Yani borsalarda veya diğer hiçbir yatırım aracında zararsız hayat yok. Bir tek faizde vardır. Onda da zaten enflasyonun altında kalırsın. Parayı kaybedersin. Bir de dolarda vardır. Dolarda da zarar ediyorsun. İşte bak görüyorsun. Evet. Devamlı düşük kalıyor. Dolayısıyla zarar etmeyecek hiçbir varlık yok. Hani vatandaş şunu aldım hemen kazandım yok. Borsada bazen 10 ayda para kazanabilirsin. O yüzden biraz uzun vadeli. Bana şunu sorana yani 6 ay sonrası için hisse senedi ben almam. Almam. 6 ay için. Ben 6 ay için altın da almam mesela. Öyle mi? Ne? Almıyorum. Bu kurdan almam. Riskli niye alayım? Faiz var ha. Yani faiz hassasiyeti olanlar için de İslami bankacılıkta kar payı var. Çünkü onu da söyleyelim. Orada da yanlış anlayanlar olur. Hani faizi özendiriyorsunuz. Ondan sonra diyenler olabilir. Orada da İslami bankacılıkta kar payı var. Kira sertifikaları var. Yani orada bir garantiye yakın bir getiri olan bir yer varken ben niye bir belirsizlik ya? Son 3 ayda mesela altın %4 kazandırırken banka faizi %12 kazandırmış. Ben niye o tarafın riskine gireyim? Tabii. Kısa vadede girilmez. Uzun vadede ama altında hisse senedi uzun vadede güzel kazandırıyor. O ayrı tutarsanız. Tabii bir CHP ile ilgili bir kararın durumu var biliyorsunuz. Hatta geçen onu konuştuk böyle. Hani aslında o kararın ne olacağını da bu faiz kararı gösterebilir bize. Evet. Yani eğer faiz kararı çok böyle düşürülmezse, aynı bırakılırsa bu şu demek olabilir. Birkaç gün sonra böyle bizi böyle zorlayacak siyasi bir şeyler olabilir. O da hani CHP kararı gibi diye faiz düşürmeyebilirler. Ama oradan anormal bir durum çıkmayacak. Her şey normal akışında devam edecek dersek de faizin düşürülmesi gayet normal. Ama işte o çok önemli bir tarihi çok önemli çünkü yani o ikisinin aynı dönemde olması çünkü yoksa baktığınızda her şey faiz indirmeye uygun. Beklentiler uygun, o uygun ama faiz indirirsek ve böyle bir işte CHP ile ilgili Butlan kararı o da ne demekse Butlan ne demek bilmiyorum çok garip bir geçersiz. Kelime. Ama yani niye geçersiz demiyorlar bu hayatımızda duymadığımız bir kelime ondan sonracığıma dolayısıyla hani böyle bir kararın geldiği zaman çünkü faiz düşükken gelirse hem doları hem piyasaları daha çok sarsabilir. Dolayısıyla orada o kararın da bence bir öncü göstergesi olacak gibi ama hani gönlümüzden geçen faizlerin düşmesi. Çünkü gerçekten sizler de bu sektörlerin içinde görüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Biz de sahadayız, görüyoruz. Çok zorlanıyor. Konkordatalar, normal şirketler konkordata olmayıp da ya ben bile kendim söyleyeyim mesela bir örnek. Biriyle bir iş yaptım ve para almam lazım ve bilinen gayet parası da olan biri. Finans departmanı bir türlü parayı ödemiyor mesela. 3 ay ödemedi. Yani 3 ay ödememesinin mantığını ben biliyorum. Parasız değil çünkü. Orada 3 ayda işte 100 bin lirada 12 bin lira faizden para kazandı. Aslında bana 100 bin lira vermek zoruna gitti. Şimdi bu şekilde 88 bin lira verdi. Yani bunu herkes yapıyor. Düşünsenize benim de bir yere ödemem var. Tabii. Ben de orada kameraman arkadaşa o programla ilgili veya başka bir arkadaşa ödemem var. Bu sefer ben de o parayı alamadım da ki ben yapmıyorum prensip olarak. Hani herkesin parası varsa elimde vermekten yanayım. Ama benim de ondan alacağım parayı oraya vereceğimi varsayarsak bu sefer ben de kameraman arkadaşın parasını veremiyorum. Kameraman arkadaşının parasını veremiyorum. O kameraman arkadaş belki evinin ne tamire gelen elektrikçinin parasını veremiyor. Elektrikçi ham maddeyi aldığı yerin parasını veremiyor. Herkes alacaklı, herkes borçlu. İşte faizin yüksek olması böyle bir bela. Dolayısıyla bu kadar yüksek bir üretim yapamıyoruz. Yani üretimde ciddi sıkıntı yaşanıyor. Bir de bu. Dolayısıyla herkesin beklentisi düşmesi gerektiği inşallah da düşer ama yine o kadar ülke zor bir ülke ki o kadar çok bilinmeyen şeyler oluyor ki ben her programda şey diyorum. NŞA. Normal şartlar altında. Bugün konuştuklarımız her şey normal şartlar altında. Yani yarın çünkü gerçekten öyle yani öyle bir olay olur ki şaşırır kalırız. Dolayısıyla bizim bugün konuştuğumuz ya da bütün bu kanallarda arkadaşlar konuşulanlar bugünkü koşullarda yani bugün şu partinin durumu böyle, bu partinin durumu böyle, ülkenin durumu böyle.
Dünyadaki durum böyle ama yarın bambaşka şeyler olabiliyor. Altın şöyle diyoruz, sonra sabah savaş kararı çıkabiliyor. Ya da ne bileyim işte faiz böyle diyoruz, CHP, işte İmamoğlu vesaire kararları çıkabiliyor. Bazen bana şey soruyorlar işte mesela yarın şuna olur ya da işte 6 ay sonra dövizin kaç kapamasını bekliyorsun. İşte ne bileyim altının kaç kapamasını bekliyorsun falan. Ya diyorum arkadaşlar böyle bir ülkede bunu söylemek yalan. Ya yalan. Ben yalan mı söyleyeyim? Evet, izlenmek için bazen de diyorlar ki Mert abi yani bunu dersek çok izleniyor. Ama abi yalan söylememi istiyorsunuz diyorum. Çünkü dolar, altın, şu bunların hepsini bugünkü koşullarla söylersin ama yarın bambaşka şeyler olur. Bana sen şeyi biliyorsan dedim, söyleyeceğim. Mehmet Şimşek'in ne zaman ne kadar faiz kararı vereceğini, Trump'ın Ukrayna olayını ne zaman ne yapacağını, İsrail'in İran'a veya diğer ülkelere ne yapacağını bana biliyorsan başbakanlarıyla konuş. Ben sana doların kurunu söyleyeyim kardeşim. Altını da söylerim. Böyle bir bilgiye sahipsen. Evet ama böyle bilgiye olmadan bunu söylemek tamamen yalan. Ama biz gerçekten hani bunu da çok görüyorum. Ekonomide de diğer konularda da yalan duymayı çok seviyoruz. Yani bu kadar konuşuyorsun, altta şunu yazacaklar. Ya bana dinleyen var mı, altın ne olacak dediler. Borsanın hangi hisse gidecek dediler. Arsada mesela öyle deliriyorum mesela. Hangi bölge iyi olacak? Ya yani bu kadar armut biraz analiz yapmamız lazım. Yani bizde o yok maalesef. Bir de belirsizlikler çağındayız. Dolayısıyla hiçbir şey için çok kesin konuşmamak lazım. Evet. Biz matematik anlatmamız lazım. Evet. Bu matematikte peki faiz indiriminin 200, 250, 300 baz puan gerçekleşmesi nasıl bir etki yaratır? Faiz indiriminin olmaması nasıl bir etki yaratır? İki farklı senaryoda ilerleyelim. Şöyle, şimdi bu iki farklı senaryonun da iki tane ayrı ayağı var. Burada da CHP kararının ne çıkacağıyla da çok alakalı. Şimdi CHP kararında anormal bir durum olmadığını varsayarsak, anormal bir durumdan kastım yani şu anki yönetim devam ettiğini, işte butlan falan olmadığını ve o dönemde faiz de inerse güzel bir puan, işte 200 hatta 300 puan, bu ekonomide bir rahatlama. Bu da daha önce gördük zaten. Daha önceki faiz indirimi ne oldu? Borsaya çok güzel yaradı. 9.000'den 11.500'lere kadar inanılmaz bir artış yaptı. Yani her faiz düşüşünde piyasaya bir para çıkacak. Bunun bir kısmı borsaya gidecek, bir kısmı konuta gidecek, bir kısmı arsaya gidecek, bir kısmı dolara gidecek. Bunların bir kısmı da altına gidecek tabii ama altın hani dünya ile beraber olduğu için onu çok şey yapmıyorum. Bu diğer dördü bizim içimizi çok etkileyecek. Dolayısıyla faiz 200 veya 300 puan düştüğünde mutlaka borsaya kötü bir siyasi olay olmadığında bir olumlu katkısı olur. Aynı şekilde konuta, konut sahipleri için olumlu, konut sahibi olmayanlar için olumsuz bir katkısı olur. Fiyatlarda tekrar bir artış olur. Aynı şekilde arsa için de geçerli bu. Aynı şekilde döviz için de geçerli. Dövizde de ufak ufak kıpırdamalar devam eder. Tabii etmesi lazım bu arada. Döviz de çok ucuz, onu sonra konuşuruz ama hani ama faiz artmazsa, düşmezse, aynı kalırsa o zaman bir kötü tepki olabilir. O borsada da bir aşağı hareket yapabilir. Gayrimenkulde de tekrardan bir yataya gidiş tekrar olabilir. Bütün siyasi iktidarlar, Amerika dahil bu, Avrupa dahil, bizde de aynı şekilde seçimlere yüksek faiz, düşük borsayla girerse seçimleri kaybederler. Seçimlere düşük faiz, yüksek borsa, konut vesaireyle girmeyi tercih ederler. Bizim de önümüzde böyle bir süreç olduğu için yavaş yavaş böyle 1-1,5 yıl faizlerin düştüğü, her faiz düşüşünde vatandaşın biraz daha para kazanıyormuşum hissini en azından oluştuğu. Öyle olmayabilir ama vatandaş o algıyı da seviyor. Ya diyor, evet her şey çok pahalandı ama en azından arabam arttı bu aralar. Ya araba artsa ne olacak? Ama mutlu oluyor. Ya da evim arttı. Ya oturduğun ev artsa ne olacak? Öbür türlü daha da kötü. Her şey artıyor, bir de ben zarar ediyorum diyor.